Her şeyin başladığı yere. 1998 yılının fırtınalı bir Temmuz gecesine gidiyoruz. Resident Evil 0, bizi Umbrella şirketinin karanlık yüzünü ilk kez göreceğimiz o ana götürecek. Devasa bir ilaç şirketi olan Umbrella, Progenitor virüsünü geliştirerek biyolojik bir devrim yapmayı amaçladı. Ancak bu hırs, kontrol altına alınamayan T-virüsün sızmasıyla bir felakete dönüştü. Deneyler kontrolden çıktı, yaşayan ölüler şehre yayıldı ve ormanlık alanda sırrı çözülemeyen korkunç vakalar baş gösterdi. 1996 yılında başlayan ve hala devam eden Resident Evil serisinin hikaye anlatımına başlıyorum. ...1998'in Temmuz ayındayık. Burası Raccoon şehri. Görünürde sıradan bir sanayi kenti. Ama aslında Umbrella'nın dev bir laboratuvarı. Dağlarda başlayan tuhaf cinayetleri araştırması için Stars Bravo ekibi gönderilir. Kendileri olayın farkında değiller ama halbuki canavarları test etmek için yem olarak gönderildiler. Helikopterlere düşer ve ormanın karanlığında o lanetli treni bulurlar. Ekibin en genci Rebecca'nın karşısına 23 kişiyi öldürmekle suçlanan eski deniz piyadesi Billy Cohen çıkar. Billy kıza der ki hayatta kalmak için işbirliği yapmamız lazım. Kız der yok öyle olmaz o iş, ben seni tutuklayacağım. Neyi tutuklayacaksın be kardeş? Zombi dolu bir trende 2 kişi kaldık. Buradan bir kurtulalım da tutuklayabilirsen sonra tutuklan der kendine. Kısacası ortak hareket etme mecburiyeti doğar. Bu noktadan sonra ilerleyebilmek için yer yer 2 karakteri de kontrol etmemiz gerekecek. Tren hareket halinde. Ortalık zombi dolu. Umbrella'nın gizli eğitim merkezine doğru ilerliyoruz. Burada ilk kez sülük saldırıları da başlar. Dağın üstünde opera söyleyen ve sülükleri kontrol eden değişik bir karakter var. Bu kişi aslında Umbrella şirketinin kurucularından Marcus'un görünümündeki Kraliçe Sülük. Onun hikayesi biraz uzundur, ona birazdan gelecek. Rebecca ve Billy kontrolsüzce hızlanan treni durdurmaya çalışırken eğitim merkezinin yakınında tren raydan çıkar. Tesisin derinliklerinde Umbrella'nın karanlık temellerini öğreniyoruz. Umbrella'nın 3 kurucu babası var. Birincisi Oswald Spencer. Ben bu adamı biraz Epstein vakasına benzettim. Adam servetiyle, gizli adalarıyla, şeytani hırslarıyla falan tam yılanın başıdır diyebiliriz. Edward Ashford işin biraz daha bilimsel tarafındaydı. Diğerlerine göre daha normal bir karakter olarak görünür ama pek de masum olduğunu söyleyemeyik. James Marcus ise dehasına rağmen kibirli ve sülüklere takıntılı bir karakterdi. Şimdi burada senaryoyu hızlıca bir toparlayalım. Spencer için Ashford ve Marcus sadece birer basamaktır. Yani adamın ölümsüzlük takıntısı var. Bu ikisi de başarılı biyologlardır ve köprüyü geçene kadar bunlarla çalışması lazım. Bir de Marcus'un çırakları Whisker ve Birkin var. Bu şirket Afrika'daki bir çiçekte Progenitor virüsü diye bir virüs keşfeder. Spencer sermayeyi koyar, Ashford virüsü çıkarır, Marcus da geliştirmeye çalışır. Bu virüs aslında ölümcül bir virüs ama nadiren DNA'sı uyan bazı insanlarda fiziksel güç ve ölümsüzlüğe yakın bir hücresel yenilenme sağlar. Edward Ashford da aslında 1968 yılında bu virüsü çiçekten çıkarmaya çalışırken virüsün kendisine bulaşması sonucu ölmüştür. Marcus bu virüsü sülük DNA'sıyla birleştirip T virüsünü icat eder. Bu T virüsü de insanları zombiye dönüştüren bir virüs. Yani trendeki zombilerde bu virüs vardı. Sonra Spencer Marcus'un fişini çeker. Onun çıraklarına der ki, Marcus'u gebertin, araştırmaya siz devam edeceksiniz. Yani tam yetkiyi size verdim diye. Onlar da Marcus'u kurşunlarlar. Ve Marcus T virüsünü bulaştırdığı kraliçe sülükle beraber kanalizasyona düşer. Sülük Marcus'un ağzından girerek 10 yıl boyunca onun DNA'sıyla bütünleşir ve onun formunda onun intikamını almak için geri döner.
Oyunun başında dağda opera söyleyen kişi aslında Marcus'un genç hali görünümündeki kraliçe Sülük. Ama gerçek ihtiyar Marcus 10 yıl önce ölmüştür. Yani adamlar nasıl bir senaryo yazdıysa biraz beyin yakan cinstendir be kardeş. Bir de G virüsü mevzusu var. O da çırakların üstünde çalıştırdığı bir virüs. O virüs normal zombi yapmaz. Extra special zombi yapar. Onları ikinci oyunda göreceğiz. Rebecca ve Billy tesisin derinliklerinde Marcus'un kraliçe sülük versiyonuyla yüzleşirler. Normal silahlarla ölecek bir virüs değil. Bunu öldürmek için güneş ışığı lazım. Bence biraz tuzla da olurmuş o iş. Ama neyse bulamadılar herhalde o kadar tuzu. Billy kraliçe sülüğü oyalarken Rebecca çatıdaki güneşlik mekanizmasını açar. Canavar ölür. Tesis havaya uçar. Rebecca ile Billy kurtulur. Ama şimdi nasıl olacak? Billy mahkum olarak trendeydi. Rebecca da polistir. Rebecca Billy'e der ki hadi kaybol buradan, bir daha da ortalıkta görünme. Öldü diye yazacağım seni. Billy de ormana doğru yürüyüp gider ve gerçekten de seri boyunca bir kere daha görünmez. Rebecca da Spencer malikanesine doğru gider. Orası da tam birinci oyunun başladığı yerdir. Bir sonraki oyunda yılanın başı Spencer'ın yuvasına girecek. Takipte kalın.